İnsansız hava araçlarını daha önce duymuştuk. Silahlı insansız hava araçlarına da zamanla aşina olduk. Onların neredeyse mesleğinden ettiği uçak gemisi de bu konuda sıklıkla kulağımıza çalınan araçlardan. Ama böylesini daha önce hiç duymadığınıza eminim. Dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı gemisi. Evet, yanlış duymadınız. Dünyanın ilk SİHA gemisi ve Türkiye'nin en büyük savaş gemisi olma özelliğine sahip Anadolu gemisi. Milli Savunma Bakanlığı Bakan Hulusi Akar'ın ziyaretini bu şekilde duyurdu. Aslında çok maksatlı amfibi hücum gemisi olan TCG Anadolu, taşıyacağı SİHA'larla işlevlerine bir yenisini eklerken bizi de uçak gemisi mi, amfibi çıkarma gemisi mi kafa karışıklığından kurtarmış oldu. Zorlu testleri arka arkaya geçen ve sınama süreci hala devam eden TCG Anadolu, Türk Deniz Kuvvetleri envanterine girmek için gün sayıyor. Zaten her şeyi anlattın dediğinizi duyar gibiyim. Ama sıkı durun. Daha bir sürü detayımız var. Hadi başlayalım. Sedef Tersanesi tarafından Türk Lloyd'u gözetiminde inşa edilen TCG Anadolu gemisi tam yüklü deplasmanda 27.436 ton ağırlığa sahip. 231.82 metre uzunluğundaki gemi 32 metre genişliğe, 58 metre yüksekliğe, 21 knot azami sürete, 9000 deniz mili menzile ve 202 metre uçuş güvertesi uzunluğuna sahip. Ayrıca lojistik destek almadan 30 gün seyredebiliyor. Gemide 1165 metrekare gemi havuzu, 1880 metrekare hafif yük garajı, 6 iniş alanı ile bir de uçuş rampası bulunuyor. 5440 metrekare uçuş güvertesi, 900 metrekare hangar da geminin sunduğu imkanlar arasında. Tek seferde araç, gereç ve teçhizatıyla bir amfibi deniz piyade taburunu ve 13 adet ana muharebe tankı, 27 adet zırhlı amfibi hücum aracı ve 33 muhtelif araç, 15 adet römork olmak üzere toplam 94 aracı taşıyabilir. Açıklanan özellikleriyle TCG Anadolu sayesinde Türkiye Cumhuriyeti bölgesel güç aktarım kabiliyetini orta ölçekli küresel seviyeye çekebilecek. Peki bu ne demek? Geminin uçuş güvertesinde toplam 10 helikopter ya da 50 adet SİHA konuşlandırılabilir. Hatta konfigürasyona göre bu sayı daha da artabiliyor. Gemide harekat öncesi göreve göre konuşlandırılacak kara kuvvetleri, hava kuvvetleri ve amfibi birlik komuta kontrol sistemleriyle NATO Harp Karargahı sistemleri de bulunacak. Gemi bilgi sistemleri altyapısında Genesis Advanced Savaş Yönetim Sistemi ağına ilave olarak TSK-Net, İnternet, NATO ağı, mesaj işletim sistemi ve gemi idari yerel alan ağları bulunuyor. Gemi üzerinde bir adedi NATO için tahsis edilebilecek 3 adet savaş harekat merkezi bulunması tasarlanmış ve yüzen kışlada en az 1223 personel görev yapabilecek. Komuta kontrol yetenekleriyle TCG Anadolu katıldığı görevlerde diğer gemilere komuta kontrol gemisi olarak da görev yapabilecek. Geminin bir diğer önemli özelliği ise bünyesinde ameliyathane, röntgen cihazları, enfeksiyon odaları, yoğun bakım, yanık ve diş tedavi ünitelerinin yanı sıra en az 30 yatak kapasitesine sahip bir askeri hastane olması. Bu sayede TCG Anadolu gerektiğinde doğal afet yardım görevleri çerçevesinde de kullanılabilecek. İçerisinde yer alan tam teşekküllü hastane ve ameliyathane imkanlarıyla doğal afet yardımı, insani yardım ve mülteci tahliye harekatları kapsamında tıbbi destek için kullanımı da uygun. Halihazırda 5 adet 25 mm'lik stop, 4 adet 12.7 mm'lik stamp ve 2 adet Phalanx hava savunma sistemiyle donatılan çok maksatlı amfibi hücum gemisi TCG Anadolu, Genesis Advanced Savaş Yönetim Sistemi sayesinde geminin silah ve sensörlerinin kontrolü ile gemi savunmasını da sağlayabiliyor. Harekat öncesinde göreve göre konuşlandırılacak olan diğer kuvvetlerin mensupları ya da amfibi birlik komuta kontrol sistemleri ve NATO Harp Karargahı sistemleri bulunacak. Deniz kuvvetlerine ait AH-1W Super Cobra ve SH-70 Seahawk helikopterlerinin yanı sıra ilerleyen süreçte Bayraktar TB3 ve Bayraktar Kızıl Elma'nın da gemide konuşlandırılması beklenmekte. Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir geçtiğimiz dönemde yaptığı açıklamada TCG Anadolu'ya 80'e yakın SİHA konuşlanabileceğini söylemişti. Ayrıca yine geleceğe yönelik olarak T-929 Atak 2'nin de TCG Anadolu'da görev alabileceğine Deniz Kuvvetleri tarafından yapılan sunumlarda yer verilmişti. Son olarak ise TCG Anadolu'nun tank operasyonu testleri Altay prototipi ile başarılı şekilde icra edildi. Testler kapsamında mekanize çıkarma aracı LCM ile askeri tersaneden alınan Altay tankı önce Anadolu gemisine yüklendi, ardından yine LCM'ye alınarak sahile çıkarma operasyonu gerçekleştirildi. Altay envantere girene kadar gerekli görüldüğü koşullarda
gemi üzerinde M48, modernize edilmiş M60 ya da Leopard'lardan hangisini göreceğimiz ise belirsizliğini koruyor. ...2.6 metre yüksekliğe, 8.35 metre uzunluğa sahip Bayraktar TB3'ün kanat açıklığı 14 metre olarak biliniyor. 80 kilogram faydalı yük kapasitesine, 1450 kilogram kalkış ağırlığına ve 125 knot seyir hızına da sahip olduğu bilinenler arasında. Ayrıca 160 knot maksimum hızı ve 24 saat havada kalış süresi de büyük avantaj oluşturan teknik özellikler arasında yer alıyor. Görüş hattı ve görüş ötesi haberleşme, otomatik iniş ve kalkış gibi özellikleri ise operatörün işini bir hayli kolaylaştıran cinsten. Tİ Genel Müdürü Mahmut Akşit tarafından yapılan açıklamalardan PD-170 motorlarının kullanılacağını anladığımız TB3'lerden TCG Anadolu'da 30 ila 40 adet konuşlandırılması bekleniyor. Paylaşılan görsellerde iki kanat altında toplam 6 adet silah istasyonu olması beklenen TB3'ün hem keşif gözetleme hem de vurucu güç anlamında ciddi bir fark yaratacağı görülebiliyor. Bayraktar'ın dört gözle beklenen bir diğer modeli de geçtiğimiz günlerde ilk uçuş testini başarıyla gerçekleştiren Bayraktar Kızılelma, 3.3 metre yüksekliğe, 14.7 metre gövde uzunluğuna ve 10 metre kanat açıklığına sahip olan Kızılelma, 0.6 ila 0.9 Mach aralığında seyredebiliyor. Ayrıca 970 deniz mili operasyonel görev yarıçapına, 6000 kilogram maksimum kalkış ağırlığına ve 1500 kilogram faydalı yük kapasitesine sahip. Paylaşılan görsellerde iki kanatla toplamda 6 silah istasyonu ve buna ek olarak gövde içinde de mühimmat taşıyabilme kapasitesi olduğu görülebiliyor. Çift motorlu versiyonun da geliştirileceği duyurulan Kızılelma'nın bu yeni versiyonuyla görev yarıçapında, havada kalma süresinde ve faydalı yük kapasitesinde artış olması bekleniyor. Kızılelma'nın konuşlandırıldığı bir TCG Anadolu gemisi hayal ettiğimizde hem dünyada eşi benzeri olmayan kabiliyette bir gemiye hem de kapasite arttırımı sayesinde apayrı seviyede bir TCG Anadolu'ya sahip olacağız desek yanılmış olmayız. Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, bu sene devreye alınacak TCG Anadolu'da Hürjet'in iniş ve kalkışı ile ilgili çalışmalar yürütüldüğünü açıklamıştı. Diğer araçlarla birlikte TCG Anadolu hem çıkartmalarda hem de deniz, kara ve hava unsurlarının taşınmasında kullanılabilecek. İlk planda İHA ve SİHA'lar bulunmasa da yapılan değişikliklerle Hürjet, İHA ve SİHA'lar da plana dahil edildi. Denizin ortasındaki bir yüzer unsura uçar bir unsurun iniş kalkış yapabilmesi oldukça zorlu bir süreç. Haluk Bayraktar'ın paylaştığı görselde dikkatleri çeken en önemli şeylerden biri ise kalkışlarda yardımcı olacak makara sistemi. Bu basit ve etkili yöntemle TB3'ün de gemi üzerinden kalkış yapabileceği düşünülüyor. Kızılelma ise makara yardıma ihtiyaç duymadan kalkış yapabilmesi bekleniyor. Ayrıca Kızılelma'nın çift motorlu varyantı düşünüldüğünde bu kalkış sürecinin daha rahat gerçekleşmesi de beklenenler arasında. İki platformun inişi içinse henüz net bir açıklama yapılmış değil. Bu sebeple Selçuk Bayraktar'ın geçtiğimiz dönemlerde yaptığı açıklamayı referans olarak alabiliriz. Bayraktar TB3 SİHA'nın basit bir vinç ve kurtarma ekipmanı ağlarıyla kalkıp inebilen bir sisteme sahip olacağını belirterek inişte kurtarma ağlarına gerek bile olmayacağını söylemişti. Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın amfibi zırhlı araç ihtiyacını karşılamak için Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından tedarik faaliyetleri yürütülen proje kapsamında zırhlı amfibi hücum aracı geliştirme faaliyetleri tamamlandı. Bir amfibi çıkarma operasyonu esnasında gemi ile sahil arasındaki mesafeyi en hızlı şekilde alma kabiliyetine sahip olan ZAHA, harekatın çıkarma safhasında kıyıya yanaşan havuzlu çıkarma gemilerinden denize inebilmekte ve aradaki mesafeyi yüksek süratle kat ederek birliklerin koruma altında ve ateş desteğiyle kısa zamanda karaya çıkmasını sağlamaktadır. Araç, personel taşıyıcı, komuta aracı, kurtarma aracı ve mayın geçit açma aracı olmak üzere 4 değişik konfigürasyona sahiptir. FNSS tarafından özgün olarak geliştirilen uzaktan komutalı kule sistemi Çaka ile ZAHA, 12.7 mm makinalı tüfek ve 40 mm otomatik bomba atar ile yüksek ateş gücüne sahip bulunmaktadır. Elbette TCG Anadolu, üretiminde işbirliği yaptığımız İspanya dahil olmak üzere bu sınıfta gemiye sahip ülkelerin dikkatini üzerine çekecek. Özellikle konseptin bir muharebe veya NATO tatbikatları gibi uluslararası tatbikatlarda sergilenmesi halinde başta benzeri gemilere sahip ülkelerin Baykar'ın kapısını çalması da bekleniyor.
son yıllarda Baykar'ın adından sıkça söz ettirmesi ve sahada kendini farklı şart ve koşullarda defalarca kanıtlamış olması tercih edilmesine katkıda bulunan nedenler arasında. Ayrıca İngiltere gibi uçak gemisi üzerinde F-35 kullanan ülkelerin işletme maliyetleri sebebiyle alternatif çözümler aradığı da biliniyor. Örneğin Vixen projesi tam da bu sebeple başlatılan bir proje. Uçakların yüksek maliyeti nedeniyle daha hafif görevler için İHA'ların kullanılabileceği ve bu bağlamda Türk yapımı gemi kalkışlı İHA'ların pazarda yer alabileceği düşünülüyor. ...1997 yılında Türk Deniz Kuvvetleri'nin yayınladığı Açık Denizlere Doğru başlıklı strateji belgesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin 21. yüzyıla yeni bir deniz stratejisiyle girdiğini gösterir nitelikte. Teknolojik ilerleme denizlerde daha uzun süre kalmayı mümkün kılarken, Türk donanması da açık denizlerde çok daha uzun süreler var olmayı hedefliyor. TCG Anadolu ile Türk Deniz Kuvvetleri bu hedefe bir adım daha yaklaşırken, geçmişte olduğu gibi bugün de Mavi Vatan'ın savunuculuğunu da başarıyla üstleniyor. TCG Anadolu, 30 bin tonluk bir diplomat gibi dünya denizlerinde bayrağımızı dalgalandıracak ve Türkiye için kritik bir rol oynayacaktır. Envanter serisinde yeni gelişmeleri görmek için gazeteyi takip etmeyi unutmayın.